Bu dersimizde A1 aile birleşimi için yazılması gereken mektubu yazmaya çalışacağız beraber. Sınav süresi burada 20 dakika olarak belirlenmiş ve 10 puan kazanılıyor. Size burada araştırmalarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Dikkat etmeniz gereken şey genel olaraktan verilen soruyu, bakın önce situasyonu anlamanız gerekiyor. Yani durumu. Ondan sonra da aşağıda soru yazmışlar. Ondan sonra onu cevaplamanız gerekiyor. Puanlar şeye de çok veriliyor yani. Böyle hatanız olabilir. Küçük ufak tefek gramatik hatası olabilir veya Rechtschreib hatası olabilir. Yani kelimeleri yanlış yazma hatası olabilir. Onlara çok kafanızı yormayın. İçeriye daha çok puan veriyorlar. Öbürlerine de puan kesiliyor tabii öbürlerinde de ama içeriye dikkat edin. İçeriye daha çok puan veriliyor. İçerik çok önemli. Ve ben bu dersi araştırırken fark ettim ki kelime hazinesi A1'de de çok yani bayağı olması gerekiyor ki bu cümleleri yoksa nasıl yazacaksınız bilmiyorum ben. Kelime hazinesini geliştirmeniz gerekiyor. İşte fiiller olsun, eylemler olsun, nomen olsun fark etmez. Gerçekten mühim. Sınava girmeden önce kelime hazinesini belli bir seviyeye getirmekte fayda görüyorum. Şimdi konuya girelim biz hemen. Durumu anlatıyorum. Burada şöyle bir durumla karşı karşıya gelebiliriz. Ihre Freundin Susi wohnt in München und hat sie eingeladen. Sizin kız arkadaşınız Susi Münih'te oturuyor ve sizi davet etmiş. Sie möchten bald zu ihr gehen und bekommen folgendes E-Mail von ihr. Siz tez zamanda ona gitmek istiyorsunuz ve şöyle bir e-mail alıyorsunuz. Konu bitmedi daha. Bu folyede şimdi sizin arkadaşınızın size yazdığı mektubu okumam lazım. Çünkü siz ondan bir e-mail aldınız ya. Önce onu geçmemiz lazım, okumamız lazım. Bunu yaparken de ben o arkadaşınızın yazdığı e-maili parça parça haline getirdim ve o e-maili örnek alaraktan biraz bir şeyler öğreniriz diye düşündüm. Şimdi e-mail'e nasıl başlıyor? İlk önce bir selamla başlıyor. Selam ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir tanesi samimi olan arkadaşınıza gönderdiğiniz e-mail var. Bir de siz diye hitap ettiğiniz kişiler var. Öğretmenleri olsun, işvereninizi olsun, işte değişik mevkilerde bulunan insanlara tabii ki böyle arkadaşınızla konuştuğunuz gibi konuşmazsınız ki öyle de mektup yazmazsınız. Sizin arkadaşınız olduğu için hemen hello demiş. Daha nasıl denilebilirdi, giriş yapılabilirdi? Atıyorum işte liebe Susi de denir. Eğer arkadaşınız erkek ise lieber maskulin ya, lieber Peter, R'ye dikkat edin. Hallo'da da Hallo Susi veya Hallo Peter diyebilir. Virgül konuluyor genel olarak da virgül konulursa eğer ismin arkasına o zaman sonraki cümleyi küçük başlıyorsunuz. Ona dikkat edin. Küçük derken tabii ki nomenler her zaman büyük yazılır. Fakat eğer Hallo ya da Hallo Peter ve bu işaret varsa, bağırma işareti, Ausrufezeichen varsa eğer o zaman cümle her zaman büyük harfle başlanır. Ona dikkat edelim. Ve size hitap ettiğiniz kişilere sehr geehrte, işte burada dikkat edin. Bazı derslerde çünkü öğretmenlere de cevap vermeniz lazım. Veya belli makamlara mektup yazarken vize başvurusu için filan orada da bu tarzı kullanmanız gerekiyor. Bayanlara sehr geehrte Frau, sonra soy ismini ve beylerde de maskulin olduğu için gene geehrte'nin arkasına R koyuyorsunuz. Şu şekil oluyor. Sehr geehrter Herr.
ve soy ismini wohlgenannt, virgül, ondan sonra nomen değilse eğer ilk kelime küçük yazmaya başlıyorsunuz. İlk harfi küçük olaraktan başlıyorsunuz. Atıyorum işte ich ise eğer i'yi küçük yazıyorsunuz. Bu şekil. Devam edelim. İlk cümleye bakalım. Hallo demiş. Selam verdi işte. Sonra cümleye bakalım. Devam etmiş. Du schreibst, du möchtest bald zu mir nach München kommen. Diyor ki burada bana Münih'e geleceğini yazıyorsun diyor. Demek ki öyle. Du schreibst, işte sen yazıyorsun ki sen Münih'e beni ziyarete gelmek istediğine. Niye ben bu son cümleyi kurdum onu da bilmiyorum. Ama doğrusu bana Münih'e geleceğini yazıyorsun. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Mektuplarda sen diye hitap ettiğin kişilere veya siz diye hitap ettiğiniz kişilere du, ihn, işte bu var yani personal pronomen, ich, du, er, sie, es falan, wir, ihr, sie, bunlar büyük harflerle başlanarak yazılır. Ich freue mich schon diyor burada. İkinci cümle kurmuş. Bunu tam Türkçe'ye çevirmek zor. Çünkü Türkçe'de böyle bir şey diyemezsin yani. Şimdi freuen, mutlu olmak. Ich ben çok mutluyum. Mutlulukla seni bekliyorum. Biraz tuhaf olur. Ama dört gözle bekliyorum seni demek tabii ki doğru olur. Almanca'da da bunu Almanca'ya çeviremezsin. Ich erwarte dich mit vier Augen de diyemezsin. O da çok yanlış olur. Böyle bir şey. Shon'un tercümesine baktım. İnanılmaz değişik cümlelerde, değişik manalarda kullanılıyor. Bu cümlede Türkçe'ye çevirmesi olmadı yani. O shon'u nereye koysam, nasıl çevirsem diye düşündüm. Olmadı. Ich freue mich schon. Ben seni mutlulukla bekliyorum. Olurdu aslında. Shon'un özellikle ona bir ders ayırmam gerekiyor diye düşünüyorum, bir video. Tercümesi biraz değişik cümlelerde değişik manalara gelebiliyor. Beklemekle alakalı daha çok bağlantılı bir kelime. Burada bir when'li cümle kullanıyorum. When'i bu videodan önceki cümlede öğrenmiştik. Tesadüfen böyle bir cümle geldi şimdi karşıma. Wenn du möchtest, kannst du auch jemand von deiner Familie mitbringen. Diyorum ki eğer demek ya Türkçe'de. Eğer istersen ailenden birini getirebilirsin diyoruz burada. Devam edelim. Ondan sonraki cümlede yazmış ki Schreib mir bitte. Şimdi sorular bu Schreib mir bitte'nin arkasında olacak diye ben tahmin ediyorum. Yani ben biliyorum da size söylüyorum işte. Schreib mir bitte, senden cevap bekliyorum demeyi getiriyor. Schreiben yazmak, bitte rica etmek, mir de bana, yani schreib mir bitte. Öyle fazla bir şey yok bunun zorluğu. Bu cümlede birkaç tane kelime görüyorsunuz. Soruyu, şimdi schreib mir bitte'de kaldık. Ondan sonra sorular geliyor. 2-3 soru var bu istenilen. Yani sizin cevap yazmanız gereken 3 tane soru var. Birinci soru, an welchem Tag? Şimdi bu cümlede 2 soruyu bire koymuş. An welchem Tag und um wie viel Uhr kommst du? Hangi günde ve saatte geliyorsun diye soruyor. Ben kelimeleri ayırdım. An görüyorsunuz yukarıda an, saat, de mesela. O de kelimesini koyuyoruz biz nomenin arkasına ek olarak da. Welchem de hangi, der Tag gün und ve wie viel Uhr. Şimdi bu olayı şöyle bir şey. Bunu
yine çok karşımıza gelebilen bir kelime. Bu burada saatle yani zaman ile bağlantılı kullanılmış. Buna dikkat edelim. Atıyorum işte 2 dediğimiz zaman bakın şimdi bu aynı andaki gibi saat 2'de. O D olan şey işte bizde yani Türkçe'de. Wie viel kaç demek? Die Uhr saat, kommen gelmek, du da sen. Bunu tercüme ettiğimizde hangi günde ve saatte geliyorsun? Bu ilk soru. İlk 2 soru diyelim. Tek soruda ilk 2 soruyu okuyabiliyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Wie lange möchtest du bleiben? Ne kadar kalmak istiyorsun diye soruyor. Wie lange bağlantılı kullanılıyor. Bu süreyi öğrenmek istiyor. Wie lange denildiği zaman her zaman süre. Bak yukarıda da yazdım. Lange uzun, lange süre yani bu bir bağlantılı bir şey. Wie lange böyle şey yaptığınız zaman bir süreyi öğrenmek istiyor. Ne kadar süre kalmak istiyorsun mesela? Möchten istemek, bleiben kalmak. Ve son soru. Wen bringst du mit? Kimi getiriyorsun diye soruyor. Mit bringen getirmek. Du sen, wen de kimi. Basit. Liebe Grüße Susi. Suzi ismini yazmış. Şimdi selamı da istiyorlar ya genelde mektuplarda. Selam yazılması gerekiyor. Samimi kişilere şu şekilde selam yazabilirsiniz. Liebe Grüße diyebilirsiniz. Freundliche Grüße, herzliche Grüße, beste Grüße diye 4 tane değişik selam şekli var. Bu şekilde seneler önce Liebe Grüße'nin arkasına virgül konulur. Ondan sonra isim yazılırdı. Araştırdım. O kalkmış, virgül konulmadan direkt aşağıda isminizi yazabiliyorsunuz. 4 tane değişik selam mektubu bitirme şekli, selam şeklini Grußform denilen şekli burada öğreniyorsunuz. Bu şekilde mektubunuzu bitirebilirsiniz. Önceki folyede samimi kişilere yazabileceğiniz selam şeklini konuştuk. Mektubu bitirme şeklini konuştuk. Burada da bu folyede de siz diye hitap ettiğiniz kişilere tabii ki Liebe Grüße uygun olmaz. Mit freundlichen Grüßen. En iyisi bunu bu şekilde kafanıza, hafızanıza koyun. Bu şekilde de her zaman siz diye hitap ettiğiniz işte öğretmenler olsun, mektup yazarsanız işte bazı makamlarda bulunan kişilere falan bu şekilde mit freundlichen Grüßen bitti. Aşağıda soy isminizle beraber isminizi yazıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Önce soy ismi, isim, sonra isim. Ondan sonra burada sizden istenilen aşağı yukarı diyor 30 tane kelimelik bir cevap yazın diyor. Soruları cevaplayın diyor. Bir de schreiben Sie am Ende einen Gruß. Ve en sonunda bir tane Gruß yazın. Yani bunu en son işte Liebe Grüße Suzi yazmış ya hani o şekilde yazın diye bir istekte bulunuyorlar. Şimdi sorulara bakalım. Biz hangi soruları mektubun içinden aldık? Hangi soruları cevaplamamız gerekiyor? O soruların üzerinde duralım. Öncelikle mektubu, e-maili okuduğumuzda hangi soruları cevaplamamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. An welchem Tag und um wie viel Uhr kommst du? Yani hangi günde ve saatte geliyorsun? Wie lange möchtest du bleiben? Ne kadar kalmak istiyorsun? Wen bringst du mit? Kimi getiriyorsun? Mektubumuza başlıyoruz yazmaya. Şimdi bizim burada 20 dakikamız var. 20 dakika içinde 30 tane kelime yazmamız gerekiyor. Ve bütün bu sorulan soruları da cevaplamamız gerekiyor. Neyle başlıyoruz tabii ki? Selamla başlıyoruz. Ve bir teşekkür edelim. Yani ondan aldığımız e-maile teşekkür ediyoruz.
E-mail'in adı artikeline dikkat edelim. Das. Ona göre de tabii ki gramatikini doğru kullanmamız gerekiyor. Diyoruz ki Liebe Susi, virgül koyduk burada. O yüzden fiilenin V'sini küçük harfle başlıyoruz. Ve önce bir teşekkür ediyoruz. Liebe Susi, vielen Dank für dein E-Mail. İşte sevgili Suzi, e-mail için teşekkür ediyorum. Şimdi ilk soruya bakıyoruz. İlk soruda ne demiştik? An welchem Tag und um wie viel Uhr kommst du? Hangi günde ve saatte geliyorsun? Şimdi 30 kelime istedikleri zaman biraz tabii ki mektubu kelime hazinesiyle dolduralım. Diyelim ki hier die wichtigsten Informationen zu meiner München-Reise. Sana şimdi Münih yolculuğumla alakalı önemli bilgileri veriyorum demişim. Doppelpunkt yapmışım. Ondan sonra cevabı veriyorum. Ich komme am Mittwoch, den 23. November 2017 um 23:30 Uhr am Hauptbahnhof in München an. Cevap bu. Also an welchem Tag diyor. Önce bir çarşamba günü olduğunu söylüyorum. Virgül koyuyorum. Arkasından den. O gün 11. ayın 23'üymüş goya. Bilmiyorum öyle olduğunu. Bakmadım. Ve bir de diyor ki soruda saat kaçta geliyorsun diyor. Ondan sonra oraya saatini yazıyorum. Um 23:30 Uhr. Ve o saatte Münih Hauptbahnhof'a geliyorum diye cevap verdim burada. İkinci soruya geçelim. Wie lange möchtest du bleiben? Ne kadar zaman kalmak istiyorsun diye soruyor. Ve burada da küçük ve net bir cevapla und bleibe eine Woche bei dir. Bu kadar. Bir hafta sende kalacağım. Bitti yani. Fazla bir şey yazmaya da gerek yok. Son soruya gelelim. Burada sormuş wen bringst du mit? Kim getiriyorsun yanın sıra diye soruyor. Burada da gene tek küçük bir cevapla gerne nehme ich meine Mutter Hannelore mit. İşte annemi getiriyorum. Bir de kelime işte fazla olsun diye 30 civarında olsun diye ismini de yazdım. İşte Hannelore'ymiş. Gerne nehme ich meine Mutter Hannelore mit. Ve sonunda da bir arkadaş selamı verelim. Diyelim ki liebe Grüße. Kendi ismimizi de altına yazalım. Liebe Grüße. Benim adım da Sabine'ymiş. Liebe Grüße Sabine. Bu mektubun son şeklini gösteriyorum son folyede. Böyle bu şekilde yazabilirsiniz. Ama söylediğim gibi gerçekten eğer kelime hazinesiniz fazla değilse biraz zorlanırsınız. Ben burada tam saymadım ama zannedersem bir 35 kelime falan var. Ve gerçekten kelime hazinesi çok olmazsa 30 kelime yazmak yani adamı zorlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü 30 kelimeyi circa diyor ya hani aşağı yukarı 30 kelimeyi bulun. 35 falan yazsanız sizin için daha faydalı olur. Ama kelime hazineniz çok azsa aklınıza cümle gelse bile onu tercüme edemezsiniz. O yüzden yani kelime hazinesini çoğaltın ki sınava öyle girin. Okey? Eğer fayda verdiyse size bu açıklamalar bana bir beğeni tuşu. Görüşmek üzere.